Herkese merhaba, ben kimyager ve yapay zeka iş geliştirme danışmanı Fatih Küçükuysal. Kimya Yapay Zeka serisinin bu ikinci bölümünde sabun reçetelerini bulma ve doğrulamada hangi yapay zeka modellerini kullanabileceğinizi, doğru komutlar yani promptlarla güvenilir formüller oluşturmanın yollarını dijital asistanlarım Ion ve Molly ile sizlerle paylaşıyoruz. Ancak bu reçeteleri ticari amaçla kullanmayı düşünüyorsanız mutlaka bir uzman kimyagerden danışmanlık almanız gerekir. Buradaki bilgiler daha çok evde hobi amaçlı uygulama için hazırlanmıştır. Sabun, şampuan, mum ve krem reçeteleri ile yapım süreçlerini kapsayan e-kitaplarımı edinmek için e-mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Herkese iyi dinlemeler. Merhabalar. Sabun yapımı deyince hani gözünüzde ilk ne canlanıyor? Belki o eski ustalar, büyük kazanlar, kokular falan. Hani yılların birikimiyle hangi yağı ne kadar koyacağını, suyu ne zaman ekleyeceğini adeta içgüdüsel olarak bilen o figür. Eskiden bu iş gerçekten de büyük ölçüde bir zanaatkarlık, bolca deneme yanılma ve belki biraz da şansa dayalıydı, değil mi? Ama işte teknoloji bu alanı da boş bırakmadı. Bugün size özel, tam istediğiniz gibi bir sabun formülü tasarlamak, yani o hassas kimyasal dengeyi kurmak, artık sadece bir ustalık meselesi değil. Aynı zamanda bayağı sofistike bir veri analizi işi. Hatta bir nevi dijital kimya laboratuvarı gibi düşünün. Evet, doğru tahmin ettiniz, yapay zekadan bahsediyoruz. Yani sabun gibi geleneksel bir ürünle en yeni teknolojinin buluşması. İlginç değil mi? İşte bu sohbetimizde tam da bu konuya odaklanıyoruz. Yapay zeka, sabun reçeteleri gibi niş ama kimyasal olarak hassas bir dünyayı nasıl dönüştürüyor? Şöyle düşünün, internetin derinliklerindeki milyonlarca formülü, akademik çalışmaları, forumları, hatta farklı dillerdeki kaynakları saniyeler içinde nasıl tarayıp size özel, dengeli karışımlar önerebildiğini konuşacağız. Bu gerçekten devrimsel bir durum. Eskiden olsa sadece Türkçe kaynaklarla sınırlı kalırdık belki ama şimdi yapay zeka İngilizce bir makaledeki yağ asidi analizini alıyor, Çin'deki bir forumdaki tarifi çekiyor, Arapça bir blogdaki öneriyi değerlendiriyor, hepsini aynı anda yapabiliyor. Sanki dünyanın dört bir yanındaki ustaların ve kimyagerlerin not defterleri önümüze serilmiş gibi. Küresel bir beyin fırtınası gibi adeta. Aynen öyle. Gemideki kaynaklar da tam bu heyecan verici kesişim noktasına ışık tutuyor aslında. Yani geleneksel kimya bilgisiyle bu yeni, güçlü yapay zeka teknolojisinin el sıkışmasına. Odak noktamız ne? Sabun formülleri yapay zeka ile nasıl sıfırdan oluşturulabilir, mevcutlar nasıl iyileştirilebilir ve tabii en kritik nokta, bu dijital asistanın bize sunduğu bilgilerin doğruluğunu nasıl teyit ederiz? Yapay zekanın bu alandaki gerçek kapasitesini, yani neler yapabileceğini ama aynı zamanda potansiyel risklerini, yani sınırlarını ve hatalarını anlamak ve tabii ki ondan en doğru, en işe yarar bilgiyi nasıl çekip alabileceğimizi çözmek. Çünkü burada altın bir kural var. Aldığınız cevabın kalitesi, sorduğunuz sorunun kalitesine bağlı, öyle değil mi? Kesinlikle. Bu nokta hayati. Çünkü piyasada yapay zeka dediğimizde tek bir şeyden bahsetmiyoruz. Farklı amaçlar için tasarlanmış farklı araçlar var. Mesela hepimizin aşina olduğu ChatGPT gibi genel amaçlı büyük dil modelleri yani LLM'ler size hızlıca genel bir sabun tarifi verebilir, temel kavramları açıklayabilir, hobi için falan harika olabilir. Evet, ilk başlangıç için ideal gibi. Aynen. Ama iş spesifik bir kimyasal hedefe ulaşmaya geldiğinde, diyelim ki belirli bir cilt tipine uygun, alerjen içermeyen, özel köpük yapısına sahip bir sabun geliştirmek istiyorsunuz. İşte o zaman devreye daha uzmanlaşmış platformlar giriyor. Mesela ScholarGPT, Perplexity AI, Elicit, Consensus gibi araçlar var. Bunlar daha çok bilimsel literatürü taramak, akademik makalelerdeki verileri analiz etmek ve size kanıta dayalı, referanslı cevaplar sunmak üzere tasarlanmış. Anlıyorum. Yani daha spesifik sorular için daha uzman araçlar. Kesinlikle. Mesela
Hassas ciltler için ideal sabunlaşma değeri nedir ve hangi yağ kombinasyonları bu değere ulaşırken tahrişi minimize eder gibi bir soru sorduğunuzda, size belirli çalışmaların sonuçlarına, kimyasal verilere dayanarak çok daha rafine, güvenilir yanıtlar üretebilir. Doğru aracı seçtik diyelim. Bu uzmanlaşmış araçların yetenekleri sadece literatür taramakla mı sınırlı? Daha fazlası var mı? Olmaz mı? Var tabii. Yapay zekanın en heyecan verici yönlerinden biri de simülasyon yeteneği. Artık sadece bana bir formül bul demek yerine şunu sorabiliyorsunuz. Elimdeki şu formülde zeytinyağı oranını %60'dan %75'e çıkarırsam ve shea yağı yerine %10 kakao yağı da eklersem, sabunun son sertliği, köpürmesi, nemlendirmesi nasıl değişir? Yani sonucu önceden tahmin edebiliyor. Aynen öyle. Peki bunu nasıl yapıyor? Devasa veri tabanlarındaki benzer formülleri, yağların bilinen kimyasal özelliklerini, iyot sayısı, sabunlaşma değerleri, yağ asidi profilleri gibi, hatta kullanıcı yorumlarındaki geri bildirimleri bile analiz ederek istatistiksel bir tahminde bulunuyor. Bu ne demek? Laboratuvarda belki onlarca farklı deneme yapıp hem zaman hem de pahalı hammaddeler harcamak yerine potansiyel sonuçları önceden görme şansı veriyor size. Bu özellikle küçük üreticiler veya Ar-Ge bütçesi kısıtlı olanlar için muazzam bir avantaj, değil mi? Kesinlikle öyle. Bu simülasyon yeteneği gerçekten oyun değiştirici olabilir. Peki bu kadar güçlü bir araçtan en iyi verimi almak için ne yapmalıyız? Sanırım işin sırrı bizim ona ne söylediğimizde yatıyor. Yani şu meşhur prompt meselesi. Aynen öyle. Yapay zekaya üstünkörü bir şekilde bana iyi bir sabun formülü ver demekle çok daha detaylı bir komut vermek arasında dağlar kadar fark var. Örneğin şu komutu düşünün. Hedef pH değeri 8.5-9.0 aralığında olan %5 süperfat bırakacak şekilde ana yağlar olarak %40 zeytinyağı, %30 Hindistan cevizi yağı, %15 shea yağı ve %10 Hint yağı içeren soğuk proses yöntemiyle yapılacak 1000 gramlık bir katı sabun reçetesi oluştur. Kullanılacak su miktarını kostik oranına göre %33 olarak ayarla. Lütfen formüldeki her bir yağın katkısını kısaca açıkla ve bu oranları seçerken hangi kaynaklardan veya hesaplama mantığından yararlandığını belirt. İşte bu ikinci komut. Yani yapay zekaya ne istediğinizi çok net anlatıyor. Hedefler, kısıtlamalar, yöntem, miktar, her şey belli. Evet, ne kadar spesifik o kadar iyi. Ne kadar spesifik olursanız, yapay zeka o kadar iyi bir asistan oluyor size. Bu noktada bir yanılgıyı düzeltmekte fayda var. Yapay zeka bu formülleri yaratmıyor ya da icat etmiyor. Yani sıfırdan bir şey bulmuyor. O var olan bilgiyi işliyor. Peki bu bilgiyi nereden buluyor? Halka açık formül veri tabanları var. SoapCalc, SoapI gibi popüler hesaplayıcıların temel aldığı veriler dahil, kimya dergileri, patentler, online forumlar, bloglar, hatta sosyal medya gruplarındaki paylaşımlar, yani milyarlarca veri noktasını tarıyor. Aslında yaptığı şey, bu dağınık bilgileri sizin verdiğiniz komut doğrultusunda filtrelemek, analiz etmek, ilişkilendirmek ve yeniden organize ederek tutarlı bir çıktı oluşturmak. Bu yüzden ona bu formülü oluştururken özellikle şu bilimsel makaleyi veya şu güvenilir sabun yapım sitesindeki hesaplama mantığını referans al ve kullandığın kaynakları bana listele gibi bir yönlendirme yapmak, Evet. sonuçların güvenilirliğini ve doğrulanabilirliğini ciddi ölçüde arttırır. Süreci daha şeffaf kılar ve size kontrol imkanı verir. Bazı riskleri de beraberinde getiriyor olmalı. Özellikle de halüsinasyon dediğimiz o ilginç durum. Evet, bu terim kulağa biraz bilim kurgu gibi geliyor ama yapay zeka dünyasında oldukça gerçek bir problem. Şöyle oluyor, yapay zeka taradığı verilerde bir boşlukla karşılaştığında ya da çelişkili bilgiler bulduğunda veya sorduğunuz soruya tam olarak uyan bir veri olmadığında bu boşluğu doldurmak için elindeki en yakın veya en olası görünen bilgilerle bir tahmin yapıyor. Mantıksal bir sıçrama yapıyor yani. Aynen. İşte bu mantıksal sıçrama veya tahmin bazen tamamen yanlış veya anlamsız bir sonuç üretebiliyor.
Buna halüsinasyon diyoruz. Sabun örneğine dönersek, size kimyasal olarak mükemmel görünen bir reçete sunabilir ama bir bakarsınız toplam yağ oranları %100'ü tutmuyor. Ve unutmamak gereken bir diğer kritik nokta da şu: yapay zekanın eğitim verisi olan o devasa big data yığını maalesef sadece doğrulanmış bilimsel bilgilerden oluşmuyor. İçinde çok sayıda amatör deneme var, kişisel blog yazıları, forumlardaki yanlış veya eksik bilgiler, hatta kasıtlı olarak yanıltıcı içerikler bile bulunabiliyor. Yani çöp veri de var içinde. Maalesef öyle. Yapay zeka her zaman iyi bilgiyi kötü bilgiden %100 ayırt etme yeteneğine sahip değil, özellikle de konu çok niş ise. Bu nedenle yapay zekadan aldığınız her türlü formülü, özellikle de kostik gibi tehlikeli kimyasalların oranlarını içeren reçeteleri, mutlaka ama mutlaka temel bir kimya bilgisiyle veya güvenilir bir sabun hesaplayıcıyla SOPCALC gibi kontrol etmek zorundayız. Şart yani. Kesinlikle şart. Onu bir uzman kimyager gibi değil de süper hızlı ama arada hata yapabilen bir araştırma asistanı gibi görmeliyiz. Şüpheci yaklaşım burada en iyi dostumuz. Peki bu potansiyel hatalara karşı nasıl bir savunma mekanizması geliştirebiliriz? Yani yapay zekanın bize sunduğu bilginin doğruluğunu test etmenin pratik yolları neler? Harika bir soru. Yapay zekanın yanılma payı olduğunu kabul ettikten sonra hataları tespit etmek ve riski minimize etmek için birkaç temel strateji uygulayabiliriz. Bunları adım adım düşünelim. Birincisi ve en temeli, kaynağını sorgulayın. Yapay zeka size spesifik bir oran, iddialı bir bilgi veya komple bir formül verdiğinde asla sorgulamaktan çekinmeyin. Direkt sorun. Bu %30 Hindistan cevizi yağ oranını neye göre belirledin? Bu pH tahmininin dayanağı nedir? Bu bilginin kaynağı hangi makale veya güvenilir web sitesi? Yani sıkıştırmak lazım biraz. Aynen. Eğer kaçamak cevaplar veriyorsa, genel bilgi diyorsa veya kaynak gösteremiyorsa bu ciddi bir şüphe uyandırmalı. Hatta bir sonraki komutunuz şu olabilir: lütfen bu verdiğim formülün kimyasal tutarlılığını SOPCALC veya benzeri bir hesaplayıcı mantığıyla doğrula ve kaynaklarını belirt. Bu tür bir sorgulama yapay zekayı kendi mantıksal zincirini gözden geçirmeye ve potansiyel hatalarını fark etmeye zorlayabilir. Anladım. İlk iş onu hesap vermeye zorlamak. Peki kaynak gösterirse veya cevabı mantıklı görünürse işimiz bitti mi? Güvenebilir miyiz hemen? Hayır, işte orada ikinci kritik adım devreye giriyor: çapraz doğrulama, cross-validation. Bu bilimsel yöntemin temelidir ve yapay zeka için de altın standarttır. Aldığınız önemli bir bilgiye veya komple formülü sadece tek bir yapay zeka modeline değil, birkaç farklı platforma sorun. Örneğin aynı detaylı komutu hem ChatGPT-4'e, hem Google Gemini'ye, hem de belki araştırma odaklı Perplexity AI'ya verin. Farklı modellere aynı soruyu sormak yani. Evet, eğer üçü de birbirine çok yakın, tutarlı sonuçlar üretiyorsa bu bilginin doğruluğuna dair güveniniz artar. Ancak bir modelin verdiği kostik miktarı diğerinden %10 farklıysa veya önerilen yağ oranları bambaşkaysa, işte o zaman alarm zilleri çalmalı. Dikkat etmek lazım orada. Aynen. Bu farklılıklar daha derinlemesine araştırma yapmanız ve hangi bilginin daha güvenilir olduğunu belirlemeniz gerektiğini gösterir. İşe uygun aracı seçmek. Her görevin kendine özgü bir aracı vardır, değil mi? Bir çiviyi çekiçle çakarız, mikroskopla değil. Doğru. Yapay zeka dünyası da böyle. Tüm bu stratejiler ışığında sanırım altını kalın çizgilerle çizmemiz gereken bir uyarı var. Özellikle işin ticari boyutu söz konusu olduğunda, değil mi? Kesinlikle. Buraya kadar konuştuklarımız yapay zekanın potansiyelini ve onu nasıl daha etkin kullanabileceğimizi gösteriyor. Harika bir araç olabilir, ancak eğer geliştirdiğiniz bir sabunu veya herhangi bir kozmetik ürünü satmayı, yani ticari olarak piyasaya sürmeyi düşünüyorsanız, durum tamamen değişir. İşin içine insan sağlığı giriyor, yasal düzenlemeler, etiketleme zorunlulukları, potansiyel sorumluluklar giriyor. Evet, iş ciddiye biniyor orada. Aynen. Bu noktada yapay zekadan aldığınız formül ne kadar mükemmel görünürse görünsün, ne kadar çok platformda doğrulamış olursanız olun, sürecin son kontrolünü ve onayını mutlaka deneyimli, yetkin bir kimyagerden veya bu alanda uzmanlaşmış bir danışmandan almanız kesinlikle şarttır.
Altını çizerek söylüyorum. Bir başlangıç noktası, bir ilham kaynağı, bir araştırma aracı olabilir ama son sözü yine de işin uzmanı söylemeli. Özellikle ticari ürünlerde. Güvenlik her şeyden önce gelir. Toparlayacak olursak, dünyanın öbür ucundaki bir bilgiye ulaşmak artık saniyeler sürüyor. Bu inanılmaz. O bizim yerimize düşünen bir beyin değil, bize yardım eden, işimizi hızlandıran ama denetime muhtaç, süper yetenekli bir asistan. Bunu unutmamak lazım. Sonuçta geldiğimiz nokta ilginç. Artık temel sorun bilgiye ulaşmak değil gibi duruyor. Bilgi her yerde, adeta bir sel gibi akıyor üzerimize. Asıl meydan okuma bu muazzam bilgi yığınını nasıl yöneteceğimiz, nasıl filtreleyeceğimiz, doğruluğunu nasıl test edeceğimiz ve en önemlisi ondan nasıl uygulanabilir, güvenilir ve anlamlı sonuçlar çıkaracağımız. Yapay zeka bu yeni çağın bilgi yönetiminde doğru kullanıldığında bize inanılmaz bir kaldıraç gücü sunuyor gibi görünüyor. Peki, sohbetimizi bitirirken size üzerinde kafa yoracağınız bir soruyla veda edelim mi? Lütfen. Bir sabun formülünü veya benzeri bir karışımı oluşturmak için gereken neredeyse tüm nicel verilere ve hesaplamalara saniyeler içinde ulaşabildiğimiz bu yeni dönemde geleneksel anlamda değer verdiğimiz ustalık, deneyim, sezgi gibi kavramların rolü ne olacak sizce? Yaratıcılık dediğimiz o sihirli dokunuş tamamen veriye dayalı optimizasyonlara mı dönüşecek, yoksa işin içine giren o tarifi zor insan faktörü, o sezgisel dokunuş her zaman fark yaratan, ayırt edici unsur olarak kalmaya devam mı edecek? Düşündürücü bir soru gerçekten. Belki de ustalık artık sadece ellerle değil, yapay zekayı yönetme becerisiyle de ölçülecek. Ne dersiniz? Çok ilginç bir bakış açısı. Bu konu üzerine düşünmek gerek. Bilimin ve teknolojinin kesiştiği noktaları keşfettiğimiz, merakımızı beslediğimiz yeni sohbetlerimizde tekrar buluşmak dileğiyle diyelim o zaman. Şimdilik hoşça kalın.